Sayın Emin Turan, atölyenizi Artukolum Sanat Sütunu kanalı izleyicilerine açtığınız için çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizden dinleyelim. Emin Turan kimdir? Gemi mühendisi eğitimini bırakıp akademiye geçtiğiniz doğru mu? Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ederim atölyeme geldiğiniz için. Ben 1979 Lapseki Çanakkale doğumluyum. Çanakkale Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Fen kısmından mezun olduğum için gemi inşaatın sanatla ilgili olabileceğini, sanatla ilgili bir kısmı da olabileceğini ümit ederek girmiştim ama beklentilerimi karşılamadı o anlamda. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girmiştim. İlk seneden sonra devam etmedim zaten gemi inşaat bölümüne. Bir sene Mimar Sinan resim bölümüne hazırlandım. Sonrasında da resim bölümüne geçtim. Ama yine de o mühendislik formasyonunun getirdiği analitik becerilerin resmin içinde bir artı değer kattığı zamanlar olduğunu düşünüyorum. Kimin atölyesindeydiniz akademide? İlk sene temel sanat eğitiminden sonra Neşe Erdök atölyesini seçtim. Orada devam etti eğitimim. Orada post empresyonist ustalardan etkilendim. Sezan gibi, Gauguin gibi. Ama sonra kendi tarzınızı oturttunuz. Evet, tabii. Ve hatta sizin kendinize ait bir kavram da var. Siz resimlerinize yer çekimi geometrisi adını veriyorsunuz. Akışkan boyanın tuval yüzeyindeki hareketiyle oluşan karelere bürünmüş organik dokular üzerine resmi inşa ediyorsunuz. Bu tekniği ve bu tekniğin sizi götürmek istediği noktayı bize biraz daha açabilir misiniz? Tabii, açıklayayım. Şimdi ilk sergimde ben iletişim sistemlerini konu almıştım. 2005 yılında Evin Sanat Galerisi ile anlaştığımızda yapmaya başlamıştım bu resimleri. Cep telefonları, işte CD'ler, bilgisayarlar resime girmişti. Hissetmiştim yani bu yeni gelen çağın etkisini diyeyim. Biraz da mühendis kafası orada devreye girmiş sanırım. Sanırım öyle oldu. Biraz bir huzursuzlukla ele almıştım. Bugün de önemli olduğunu düşünüyorum aslında o işlerin. Moderniteyle hesaplaşmak, sosyal gerçekçi kökleri olan bir ressam için kıymetli bence. Sonra o iletişim sistemleri fikri bu dokuyu beraberinde getirmeye başladı. Resme başlamak için bir oyun kurdum. Hazırladığım boyayı tuvalin yüzeyine döktüğümde tuvali hareket ettirmek üzerine kurulu bir anlayıştı. Evrendeki fizik yasaları gereğince yer çekiminin etkisiyle oluşan boyanın hareketi tıpkı bitki köklerinin bir ağaca, bitkiye form vermesi gibi ya da işte dünya üzerindeki kıtaların, coğrafyaların oluşumundaki nehirlerin akışı gibi formların etkisi resime dahil oldu. Bu aslında insanın iç dünyasına açılan bir kapı gibi gördüm bu dokuyu. Tıpkı o Roche Artes'leri de olduğu gibi. Ve böylece kendi ifadeci anlatımım içinde bu dokuyu kullanmaya başladım. Bu doku tuvalin ilk beyaz yüzeyinden en üst katmana kadar ki süreci görünür kılmama yardımcı oldu bana göre. Yani resmin arkeolojisini görünür kılan bir doku oldu ve ayrıca espas problemine farklı bir bakış açısı getirdiğini düşündüm. Çünkü klasik Batı figür resminin bakış açısı içine de oluşan bu organik delikler resmi izleyen kişinin resmin hangi aşamalardan geçtiğini görmesini sağlaması dışında şeyleri tarihiyle okumamız gerektiğini. Çünkü günümüzde artık neredeyse dünyanın oluşumundan modern zamanlara kadar hiç erişemediğimiz bir bilgi birikimi var. Ve bir şey üzerine konuşurken aslında onun tarihini bilerek konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla yer çekimi geometrisi adını verdiğim bu teknik bana
bir yol açtı diyebilirim. Aslında normal figür kurallarına çok aykırı bir şey değil mi? Desen yerine siz çok ekspresyonist bir başlangıç yapıyorsunuz. Evet, ben improvize bir çeşit resim yapıyorum genellikle. Tabii ki çok fazla çizim yapıyorum. Ön hazırlık sayılırsa bunlar ama resmimin tuval yüzeyi üzerinde kendini oluşturması da hoşuma gidiyor. Bazen insanın kontrol etmediği şeyler çok daha yaratıcı sonuçlar verebiliyor diye düşünüyorum. Gerçekten de veriyor zaten. Görüyoruz eserlerde. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bir de ışığın piramidal yapısına ters yüz ederek yapıtlarınızı kurguluyorsunuz. Evet. Işık sizin için ne ifade ediyor? Tuvallerinizdeki yeri nedir? Yine klasik Batı resminde genellikle ışıklı alanlara daha çok boya yığarak ışık etkisi sağlar pek çok ressam. Ben ışığı o alttan gelen ilk değerden koparmayı seviyorum. Yine az önce söylediğim gibi o resim yapma sürecini görünür kılmakla ilgili bir şey bu. Bu ikili etki hoşuma gidiyor. Yani hem alttan gelen ışık hem üstten gelen ışığın birbiriyle yarışmadan buluşması başka bir kolay tüketilmeyecek bir etki yarattığını düşünüyorum resmimde. Ve bu aslında orijinal bir fikirdi ve oldukça iddialı bir bakış açısıydı. Neyse kimse ciddi bir eleştiri getirmedi sanırım. Doğru yoldasınız. Sanırım hala aynı şeyi savunmamda bir sakınca yok o yüzden. Bekliyorum eleştirileri insanların tabii varsa. İnsan-doğa ilişkisi sizin için çok önemli. Resimlerinizde doğanın gözleriyle kendi içinize baktığınızı söylüyorsunuz. Bu oldukça ilginç ve önemli bir açıklama. Doğa sizi nerelere alıp götürüyor? Sanatçının doğayla olan ilişkisi çok değişkenlik gösterebiliyor. Doğayı imite ederek sonuçlar çıkarmak da mümkün. Ben kaynak olarak insan ruhunu görüyorum, kendi ruhumu görüyorum resmimin ana kaynağı olarak. Bunu doğanın kendisinden ayırmıyorum. Dolayısıyla kendimi resim yoluyla tanımaya çalışmak bir anlamda doğayı da anlamaya çalışmak demek olabilir belki. Bu bağlamda bu cümleyi sarf etmişim sanırım. Evet. Sizin resimlerinizi illaki bir akım içinde düşünmek istersek hangi noktada durduğunuzu söyleyebilirsiniz? Yeni dışa vurumcu figüratif kavramı sizin resimlerinizi tanımlar mı? Tanımlar diye düşünüyorum. Ben ilk 12-13 yaşından beri Avusturya ekspresyonizmine, Alman ekspresyonizmine, dışa vurumcu sanatçılara hep bir sempati duymuştum. Sonrasında da kendi çalışmalarım beni böyle bir tarafa yöneltti sanatsal anlamda. Memnun olurum açıkçası. Bu şekilde anılmak. Bu şekilde anılmak beni rahatsız etmez en azından. Evet. Kendimi coğrafyamızın ifadeci ressamlarından biri olarak kabul edebilirim. Orhan Peker, Burhan Uygur, Ali Çelebi gibi ustaları, ifadeci yönleri her zaman beni cezbetmiştir, etkilemiştir. Onların devamı olarak görülmek bana onur verir aslında. Çok güzel. 2014 yılında gerçekleştirdiğiniz Güney Amerika seyahatinizin sizin resimlerinizde büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Tıpkı Paul Gauguin'in Pasifik adalarını ziyaretinde yaptığı resimler gibi. Siz bu bağlantıyı nasıl yorumlarsınız? Benim için çok önemli bir deneyimdi Latin Amerika'ya gitmek. Çünkü klasik turistik bir gezi değildi. Bayağı sırt çantamla bir yıl orada yaşayarak adım adım dolaştım. Aynı zamanda İspanyolca öğrendim. Ve buraya döndükten sonra da yolculuğum bitmedi aslında. Latin Amerika ile ilgili arkadaşlarımla bağım sürüyor. Oranın edebiyatından etkileniyorum, sanatçılarını takip ediyorum. Tabii oranın coğrafyası, ışığı beni çok etkiledi. Çünkü buradan oldukça farklı, uçsuz bucaksız bir coğrafya. Tarihsel olarak ortaklaştığımız noktalar var.
Daha önce de söylediğim gibi yaşamımla resmimi çok ayırmadığım için ne yaşarsam onun resmini yapıyorum ister istemez. Bana böylesi daha samimi ve daha etkili geliyor. O gezi sırasında da durmadan çizim yapıyordum ve gördüğüm her şey beni çok etkiliyordu. İlk defa görüyormuşum gibi şeyleri, doğayı. Dolayısıyla Uzak Ayna isimli bir sergi yapmıştım, Oxy Oriental diye. Bir diğer ilgi çekici nokta da bizim resmimiz mesela oryantalist ressamlar tarafından başlatılmıştır. Bence tırnak içinde doğulu da kabul edilebilecek bir ressamın batıya gidip batıyı gözlemlemesi ve zamanında oryantalist ressamların yaptığı gibi şeyleştirmemesi gördüğü insanları, toplumu kıymetli geldi bana. Yani ben onları resimlerime dekoratif unsurlar olarak sokmak yerine birbirine ayna tutan iki toplumu okumak gibi düşünerek ele almaya çalıştım. Dolayısıyla resimlerim sadece oradan özenilerek yapılmış resimler değil, Anadolu bir ressamın gözlemleriyle ilgili oradaki insan ve buradaki insanın gerçeğini karşılaştırabileceğim bir tema olarak ele almıştım Uzak Ayna sergisini de. Bu anlamda resmi zenginleştirdiğini düşünüyorum. 2015 yılında gerçekleştirdiğiniz Uzak Ayna serginizin katalog metninde Hayat Ansiklopedisi ve Kaşifler Ansiklopedisi'nin çocukluk hayallerinizi nasıl zenginleştirdiğinden bahsediyorsunuz. Ve sonrasında kaşif ressam olarak bu hayallerinizi gerçekleştirmeyi başarıyorsunuz. Kaşif ressam olarak hayalleriniz, gördükleriniz, hissettikleriniz tuvalde nasıl hayat buldu? O çocukluk hayalleri bugüne nasıl ulaştı? Evet, bizde 3 cilt bir Kaşifler Ansiklopedisi vardı. Ben de böyle her satırını çok dikkatli okumuştum. Kaşif olmak istiyordum o çocukluk aklıyla. Sonra abim bana dünyada keşfedilmemiş bir yer kalmadı diyerek bu hayalime engel oldu. Engel oldu bir anlamda. Ama o bir şekilde yer etti o fikir. Ve hayatta böyle kendiliğinden böyle gelişince hani öyleyse ne mutlu bana. Hani evet belki pek çok coğrafya keşfedildi ama kültürel olarak, bireysel olarak keşfedebileceğimiz hala çok fazla şey var. Diller çok hoşuma gidiyor. Şimdi Portekizce öğreniyorum mesela İspanyolcadan sonra. Berbat bir aksanla da olsa. Çok zenginleştiriyor benim iç dünyamı ve resmimi başka kültürlerle karşılaşmak. O anlamda memnun olurum kaşif ressam olarak. Anılmak hoş bir iltifat olur benim için. Teşekkürler. Şu anda Evin Sanat'ta Onirico isimli kişisel serginiz devam ediyor. Portekizce'de düşsel anlamına gelen düşlerin sembolik ve zaman ötesinde akan doğasını tanımlamak için kullanılan Onirico kavramından adını alan serginiz izleyicilere nasıl bir dünyanın kapısını açıyor? Portekiz seyahatleriniz sizi nasıl etkiliyor ya da besliyor? Lizbon'a ilk indiğimde çok farklı bir ışık gözlemledim. Tejo Nehri'nin yansıması bir tarafa mavi bir ışık verirken diğer tarafa daha sıcak bir ışık veriyordu. Sanki dünya ikiye bölünmüş gibi. Sonra bu renkleri onların çinilerinde de gözlemledim. Aslında bu bizim ortak noktamız onlarla beraber. O Lizbon'daki en önemli müzelerden biri Gulbenkian Müzesi. Gulbenkian da oraya Anadolu'dan göç etmiş bir petrol tüccarı. Bizden İznik çinileri de var müzede. En zengin İznik koleksiyonu onlarda neredeyse. Evet, o İstanbul'a benzettiği için Lizbon'a yerleşmiş zaten, İstanbul'a duyduğu özlemle. Böyle bir coğrafi ortaklık var. Sanki bizdeki o soyut, dekoratif anlatım Çinilerde orada sömürgelerden gelen zenginliği de gösterecek şekilde figüratif bir biçim almış. Ama hala o figürler birazcık dekoratif, iki boyutlular. Ben de
aslında o figürlere birazcık daha ruh katmak istedim. Kendi iç dünyamdan bir şeyler katmak istedim ve Portekiz çok harmonik bir ülke. Evlerin çoğu beyaz boyalı ve sarı ve mavi bordürler var sadece. Ağırlıkla okur sarısı. Bu uyum beni etkiledi ve kadraj içinde kadraj kurduğum, gerçek dünyayla gündüz düşlerini aynı yüzey üzerinde buluşturabileceğimi düşündüğüm bir alan açtı resimlerimde. Bu bağlamda etkiledi beni Portekiz seyahati. Kaç tuval çıktı o seyahatten sonra? Çok sayıda desen çıktı. 30 kadar da tuval var. Hani hepsi doğrudan bununla ilgili olmasa da. Bayağı etkilemiş sizi yani. Evet. İfade etmek bitmemiş bir türlü. Aslında bunu önceden tasarlayıp yapmıyorum, dediğim gibi. Yaşarken resimler oluşuyor. Resimler oluştuktan sonra da ona bir isim vermek icap ediyor. Çok sevdiğim biri resimlerimden birine böyle bir tepki verince Oniriku dedi. Ben de biraz güç bir isim olmasına rağmen Türkçe olmadığı için belki eleştiri gelebileceğini farkında olarak ama sembol olarak kullanmak istedim Oniriku ismini. Hoşuma ama onu gitti. yakalamış izleyici. Evet. Çok güzel. Hoşuma gitti. Yani onu da hayat getirdi bana aslında, o ismi de. Bir açıklamanızda resim yapmak, düşünmek, eleştirmek, kurmak ve yıkmaktır demişsiniz. Hala aynı fikirde misiniz? O zaman daha genç, daha isyankardım belki ama çok farklı düşünmüyorum. Çünkü resim düşüncelerimizi kaydeden bir yüzey aslında. Dolayısıyla evet, resim yaparken sürekli düşünüyoruz da bir yandan. Görsel bir şey üretmenin dışında. Dolayısıyla evet, ben resmimi tuval yüzeyinde çok fazla değiştiriyorum. Süreci önemsiyorum resmimde. Resim yapma süreci çok önemli benim için. Sonuçtan daha önemli. Dolayısıyla evet, bazen kuruyoruz, bazen yıkıyoruz. Ama düşüncelerimizi topladığımız bir yüzey ve aslında bilginiz, sanatsal birikiminiz itibariyle de gözlemleyebiliyorsunuz bir sanatçı ne kadar derin, ne kadar bagajı dolu sanat konusunda. Kaçış olmayan bir alan. Bu anlamda evet, katılıyorum. Yani hoşuma gitti. Evet. Genç Emin'in bu ifadesi. Resimlerinizde geleneksel figüratif resmin tüm akademik öğretileri hissedilirken öte taraftan da kendi renkleriniz, kendi kompozisyonunuz, kendi düş dünyanız, tecrübeleriniz akademik öğretilerin çok üzerine çıkıyor. Hatta baskılıyor da bu akademik eğitimi. Doğru yorumluyor muyuz sizi bu anlamda? Benim resmimde akıl kadar bilinç dışı da önemli bir yer kaplıyor. Bence doğru yorumluyorsunuz. Umarım haklısınızdır. Öyle bir otantik seviyeye geldiyse resimlerim ne mutlu bana. İşte günümüzde tekrar popüler olan satranç oyununda bile işte ilk 3 hamleden sonra 123 milyon tane ayrı olanak var. Bunu tuval yüzeyi üzerinde düşünürsek, yani tuvalin her bir dokusunun çok daha fazla olanak yarattığını düşünürsek aslında hem akılcı davranmak, resmin plastik sorunlarına çözümler üretebilmek önemli, hem de kendi orijinalliğinizi, kendi özgün fikirlerinizi oraya geçirebilmek, kendiniz kalabilmek de çok önemli. O anlamda umarım ifadeniz resimlerimde. Biz bunu hissettik. Çok teşekkür ederim. Yani en önemlisi değil midir? Özgün olabilmek. Evet, evet. Yani onu çoktan başarmışsınız. Evet, çok yani teşekkür Emin Turan imzasını çok hızlı tanıyabilmek çok önemli. Biz de onu yapabiliyoruz. İzleyici de görüyor. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz o anlamda. Çok teşekkür ederim.
Resimlerinizdeki figürler sizin için tanıdık, hayatınız içinde olan şahıslar mı? Ya da sokakta gördüğünüz herhangi biri resminizin konusu olabilir mi? Figürün kimliği mi yoksa onun temsil ettiği kavramlar, karakter sarmalı mı önemlidir sizin için? Bir figürün resminizin bir parçası olabilmesi için uzun uzun gözlem yapar mısınız? Yani figürlerinizi, karakterlerinizi gözetliyor musunuz? Ben sevdiğim insanlar resimlerimin konusunu oluşturuyor. Ama tabii ki herhangi biri de sokaktan geçen birinin şapkasının biçimi ya da doğadan gözlemlediğim bir şey de resminde yer bulabilir elbette ama dediğim gibi ben yaşadığım, hayattan süzdüğüm duyguları resime geçirmeyi tercih ediyorum. Beraber yaşadığım arkadaşlarım, eşim, dostum zamanla o fizyonemi ve ruhu yakalamaya başlıyorum bence ve sonra da resimde yer bulmaya başlıyor. Evet. O anlamda hayatım ve hayatımdaki insanlar modelim oluyorlar ama onları pek karşıma oturtup birebir yapmak değil de kendi fotoğrafik hafızanızı kaydettikleriniz. Evet, onlarla yaşadıkça edindiğim bellekten yola çıkarak, onlara dair bellekten yola çıkarak resimlerimle getiriyorum o figürleri. Siz kaç yıldır Evin Sanat Galerisi ile çalışıyorsunuz? Aslında 20 yıl olacak. 2005 yılında anlaşmıştık Evin Hanım'la, sevgili Evin Hanım'la. İşte önümüzdeki ay itibariyle 20. yılına girmiş olacak. Bu da 10. kişisel sergim. Yani yaklaşık 2 yılda bir sergi yapmışım demek ki. O gün bugündür gayet uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bu da bana zaman kazandırıyor aslında. Çok fazla başka bağ kurmamış olmak. Kendi dünyamda kalmama yardımcı oluyor. Kendi mahremim içinde yaşamama olanak tanıdı. Onlara da teşekkür ederim. Çok Avrupa'yı bir durum burada söz konusu. Evet. Hiç İstanbul ya da Ankara sanat piyasasında alışık olmadığımız Evet, bir şey. alışık Çok olmadım. nadir herhalde. Ama Evin Sanat Galerisi'nin çoğu sanatçısı böyle herhalde değil mi? Temür Köran da öyle. Uzun yıllardır Rahmi çalışan. Aksungur. Rahmi Hoca aynı şekilde. Çok uzun Hakan yıllar. Gürsoytrak var galiba. Evet, Hakan abi de çok uzun zamandır Evin Sanat Galerisi'nde çalışıyor. Bence böyle bir kültür yaratmış olmamız önemli. Evet bu farklı bir kültür. Evinin yarattığı bir kültür. Evet, gerçekten öyle. Emin Bey, sizi tanımak çok keyifliydi. Tekrar atölyenize davet ettiğiniz, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim beni programınıza konuk ettiğiniz için. Tekrar